Doktor İbrahim Atilla Arıdoğan ben. Ankara doğumluyum. İlk öğrenimimi Diyarbakır ve Adana'da tamamladıktan sonra orta eğitimimi tamamladım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim ve orayı bitirdim. Daha sonra bir yurt dışı seyahatim oldu. Daha doğrusu yurt dışı eğitimim oldu. Ondan sonra da 96 senesinde Çukurova Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda ihtisasımı tamamladım. 97 senesinden bu yana Çukurova Üniversitesi'nde önce uzman, sonra öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak yaklaşık 25 yıldır bu yana devam etmekteyim. Araştırmalarım, hastalarım ve öğrencilerimle Çukurova Üniversitesi'nde çalışıyorum hala. Şöyle, üroloji böbreğin idrar yollarının, idrar torbasının, erkek genital organlarının cerrahi hastalıklarına bakan bir branştır. Biz daha çok böbrek taşları, yoldaki taşlar, mesane taşları, idrar kaçırma, sertleşme problemleri, infertilite dediğimiz bebek olmama gibi sorunlarla uğraşırız. Benim daha çok ilgilendiğim branşta sertleşme problemleri, üriner sistem taşları ve infertilite olmak üzere bir alanda çalışıyorum. Bugün biraz böbrek taşlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bölgemizde böbrek taşları oldukça yaygın. Ülkemizde yaygın, bizim bölgemizde daha da yaygın diyebilirim. Bugün biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Böbrek taşlarının en önemli etkenlerinden bir tanesi özellikle suyun az içilmesi. Daha doğrusu yeteri kadar içilmemesi. Çünkü vücudun bir ihtiyacı var ve vücut bunu tamamlamak, yerine koymak ister. Bölgemizde oldukça sıcak olduğu için bunun zaman zaman tamamlanmaması söz konusu. Yine bir takım genetik faktörler var. Özellikle çocuklarda gördüğümüz sistin taşları var. Genetik geçişli bunlar ve sistinürü ile beraber gördüğümüz taşlarımız var. Yabancı cisimler yani stentler, bir takım kateterler koyduğumuz zaman hastalarımızda bunlara da rastlayabiliyoruz. Tabii bir de çevresel faktörler var ister istemez. İşte suyun kireçli olması, havanın çok sıcak olması özellikle bölgemiz açısından da önemli. Eğer ağrı olursa böbrek taşı mutlaka kendini belli eder ve daha farklı bir zarara yol açmadan, yani böbreğin susmasına, böbreğin halk arasında çürümesi dediğimiz böbreğin işlevini yitirmesine sebep olabilir. Dolayısıyla ağrımayan böbreklerde eğer taşla ilgili bir risk varsa, özellikle aileden gelen, daha önce ailede, annede, babada bir taş hastalığı varsa mutlaka çocukların da çocukluk çağında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Taş ağrımadı, taş bir yeri tıkadı. Böbrekte hidronefroz dediğimiz böbreğin şişmesine sebep olur ve dolayısıyla ileri dönemde de bu son dönem böbrek yetmezliğine kadar götürebilir kişiyi. Şöyle genellikle ağrıdır. Böbrek taşlarının ani başlayan kramp tarzında böyle bıçak sokar gibi çok ciddi ağrıyla gelir hastalar. Bunun yanı sıra bazı hastalarımızda enfeksiyon, düzelmeyen idrar yolu enfeksiyonları yine mevcuttur. Yine bazı hastalarımızda kanama olabilir. Bu kanamalar sadece idrar tahlilinde görülebileceği gibi hasta kendi gözüyle de görebilir. Dolayısıyla bu tip durumlarda mutlaka hastalarımızın bir doktora, en azından aile hekimine başvurması gerekir. Şu anda aile hekimlerimiz bu konuda çok tecrübeli. Onlar da mutlaka bu tip hastaları ürologlara yönlendiriyorlar. Şimdi hasta kıvranarak girerse tabii acil şartlarda müdahale etmek lazım. Ama hasta nispeten ağrım var hocam derse muayene sonrası genellikle bir direkt üriner sistem grafisi dediğimiz, eskiden bildiğimiz halk arasındaki normal bir film çekeriz. Taş görünüyor mu, görünmüyor mu ona bakarız. Ultrason yaparız. Ultrasonda bir genişleme var mı? Böbrek kendiliğinden büyümüş mü, büyümemiş mi? Taşa bağlı olarak onu bir gözden geçiririz. Ondan sonra da idrar tahliline bakarız. Bir enfeksiyonumuz var mı, kanamamız var mı? Mutlaka ona bakarız. Böbrek fonksiyonlarına bakarız. Bu şekilde ilk aşamada hastamızı değerlendiririz. Bir sonraki aşamada ultrasondan sonra mutlaka bir ilaçsız bilgisayarlı tomografi çekeriz. Bazen hastalarımız ilaçsız bilgisayarlı tomografiden biraz çekiniyor radyasyon açısından. Ancak bunda alınan radyasyon son zamanlardaki teknolojinin gelişmesiyle oldukça düşük ve hekimlerimizin bu konudaki uyarılarına rahatlıkla uyabilirler. Şimdi şöyle, eskiden erkeklerde daha fazla görünüyordu. Kadınların 3 katı kadar fazlaydı. Ancak son günlerde aşağı yukarı 1'e 1.3 civarında bir oranla kadınlar da erkeklere bayağı bir yaklaştı. Yani cinsiyet artık çok fazla fark yok diye görünüyor. Son yıllarda taş hastalığının sayısında da yapılan ameliyatlarda da bir artış var.
Yurt dışından vereceğimiz bir istatistik olursa bundan 10 sene önce 17 milyon yapılan bir taş ameliyatı şu anda 30 milyonu geçmiş vaziyette ki bu da ciddi bir mali yük. Beslenmenin yeri var. Özellikle ben her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka her şeyden dengeli beslenmemiz lazım. Yani bir takım ürünler, süt ürünleri bunlardan dengeli beslenmemiz lazım. Abartmamamız lazım. Taşlara sebep olacak oksalat gibi, fındık, fıstık, cips gibi yiyeceklerde bulunan maddelerden yeterlince alınması lazım. Yani abartmamak lazım. Suyumuzu yine iyi içmemiz lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Tabii son yıllarda bir de teşhis yöntemlerinin daha iyileşmesi, daha modernize olmasıyla beraber çok daha fazla görebiliyoruz. Yani taş teşhisini koyabiliyoruz. Belki bundan 50 yıl evvel bilmiyorduk. Hastanın taşı vardı ama şu anda gerek elimizdeki ultrasonlar, gerek tomografiler bizi rahatlattı bu konuda. Bir kez taş düşüren bir hastanın aşağı yukarı 10 sene içerisinde taşı tekrarlaması %50 civarında. Bu da oldukça yüksek. O yüzden biz mutlaka taş hastalarımızı takip ediyoruz. Asemptomatik dediğimiz, yani bir ağrı vermese de hastalar en azından taş teşhisi konduysa, böbreğin odacıklarının içerisinde yer alıyorsa mutlaka 6 ayda bir, en başta daha sonra da senede bir hastalarımızı takip etmek zorundayız. Eğer ciddi ağrı varsa ve hasta bizim verdiğimiz ilaç tedavisiyle bu ağrı gitmediyse, yani taşı düşüremediyse, o zaman cerrahi tedaviye yöneliyoruz. Cerrahi tedaviden önce şok dalga tedavisi dediğimiz ses dalgasıyla böbreğe dışarıdan vuruyoruz. Bu şekilde taşı parçalayıp düşmesini sağlıyoruz. Ancak bu işe yaramazsa, ki biz bunu 2 santimin altındaki taşlarda yapıyoruz. Ancak bu işe yaramazsa o zaman normal idrar kanalından girerek, yani aşağıdan girerek idrar yolundan böbreğe çıkıp taşı kırıp almaya çalışıyoruz. Bunu da yapamadık. O zaman ne yapıyoruz? Perkütan nefrolitotomi dediğimiz sırttan böbreğe giriyoruz ve oradan taşı kırarak dışarıya alıyoruz. Tabii açık cerrahi vardı ancak son yıllarda artık bu teknolojinin gelişmesiyle açık cerrahi oldukça nadir yapılan ameliyatlar oldu. Bir de yaptığımız laparoskopik cerrahi dediğimiz yine kapalı ameliyatla tüplerle girerek aldığımız taş operasyonları oluyor. Açık cerrahi çok nadir yapılıyor. Dolayısıyla hani çok belirgin şeyler dışında açık cerrahi uygulamıyoruz işin açıkçası. Bizim genellikle yaptığımız perkütan cerrahi dediğim, böbreğe ciltten girerek yaptığımız ve bu sefer taş tamamen temizlenebiliyor. Ancak eğer hasta sırttan girilmesini istemiyorsa, yani normal idrar kanalından girelim, oradan bir taşımı temizleyin diyorsa, birden fazla ameliyat olma ihtimalini göze alarak o zaman aşağıdan da yapıyoruz. Ama 2 santimin üzerindeki taşlarda, böbrek taşlarında genellikle standart tedavi, bize kılavuzların da önerdiği perkütan cerrahi, girip sırttan temizlemek. Tabii taşlar birbirine farklıdır. Çok değişik taşlar var. Daha çok biz kalsiyum içeren taşlar görüyoruz. Ama çocuklarda gördüğümüz sistin taşları var. Çok fazla et yiyenlerde gördüğümüz, gut hastalığında gördüğümüz ürik asit taşları var. Dolayısıyla bütün taşların cinsi değişik. Bir de tabii ameliyata karar verirken taşın lokalizasyonu, yani böbreğin neresinde, küçük odacıklarda mı, aşağıdan ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı, buna göre karar veriyoruz. Sistin taşları, kalsiyum oksalat monohidrat taşları oldukça sert taşlar. O yüzden bu hastaların da cerrahi tedaviye yönlendirmemiz gerekiyor. Böyle bir kere suya dikkat edeceğiz. Bu su derken hani çayı, diğer kahveyi su şeklinde düşünmemek lazım. Özellikle suya dikkat etmemiz lazım. Düzenli içmemiz lazım. Gün içerisinde suyu içmemiz lazım. Nötral içecekler içilmesinde fayda var. Sürekli maden suyu, soda gibi içecekleri çok fazla tercih etmememiz lazım. Yine beslenirken dikkat etmemiz lazım. Sebzeden zengin diyet, ki bölgemizde biz daha çok et ağırlıklı besleniyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Vücut kitle indeksimizi normalde tutmamız lazım. Egzersiz yapmamız lazım. Yani genel olarak hayat tarzımızı düzeltecek önlemlere uymamız gerekiyor.